Colorado dağlarında bir yürüyüşteyim. Size birkaç yürüyüşten parçalar göstereceğim bu videoda. Aynı zamanda da biraz hayat üzerine, biraz gündem üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi dağın başında diyeceksin ki, kardeşim manyak mısın? Ne gündemi, ne şeyi, gitmişsin dağın başına. Karın ortasında cennet gibi bir yerde yürüyorsun. Ne haberden bahsedeceksin? Bize biraz oraları anlat. Colorado dağlarındayım. Aspen'in biraz yakındayız. Buranın büyük bir kayak merkezi var. Amerika'nın en büyük kayak merkezi. Bir yandan da Vail denilen bir kasabadan çıktık, buraya geldik. En son bu Ahu ile ilgili bir anımı anlattım, biliyorsunuz. Ortalık yıkıldı. Şaşırdım, sabah uyandım, bir baktım trend topic olmuşuz. İnternette, Twitter'da, Instagram'da. Şöyle bir kaba hesap yaptım, 10 milyon kişi falan seyretmiş. Ne oluyoruz kardeşim ya? Herkesin bir ahusu var anladığım kadarıyla. Kardeşim, seviyorsanız gidin konuşun. Umarım ben size vesile olurum bunun için bak. Bugün biraz kaybetmekten konuşalım. Dağda yürürken onu düşünüyordum. Hepimiz büyük şehirlerde o kadar çok kazanmaya fixlenmişiz ki kaybetmek kimsenin kitabında yazmıyor. Ruh Hali diye bir kitabım var. Bu kitabın sonunda da, arkasında biliyorsunuz, kitapların arkasında yazarların başarıları anlatılır. İşte şunu yaptı, bunu yaptı. Şöyle iyi adam, böyle mükemmel adam. Ben de sinir olmuştum. Tüm başarısızlıklarımı yazdım. İşte daha ilk ilkokula başlarken, hiç unutmuyorum, böyle elim düşmüşüm yara avucumun içi. Daha ilk bir gün, ikinci gün falan. Bir tane öğretmen var, şimdi söylemeyeyim, bir sıfat koymayayım, öğretmenler beni dava etmesin, biliyorsun herkes çok adımdan. Neyse. Arkada biri konuştu. Kadın geldi, aç elini dedi. Sen konuştun dedi. Ben konuşmadım dedim. Hayır aç dedi. Tak tak vurdu elimi cetvelle. Bir ağrıma gitti, baktım yara açılmış orada. Çıktım teneffüse, oturdum oraya. Bir tane de gazoz aldım. Ya bana bir ağrı geldi, bu bir koydu. İçimden diyorum ki ama ben konuşmadım, bana haksızlık yapıldı. O duygu, o yara hiç kapanmadı mesela. O haksızlık yapılma duygusu, birilerine haksızlık yapıldığı duygusu benim belki de bütün mesleki kariyerimi etkiledi. Bütün mesleki kariyerimde çok önemli bir motivasyon oldu benim için. Sonra mesela yıllar geçti. Lisede büyük aşk yaşıyoruz. Aldatıldık tabii. Anlatmayacağım tabii nasıl olduğunu. Başka bir zaman anlatırım onu da. En büyük hayalim Kuleli Askeri Lisesi'ne girmek. Her akşam yatarken tüm ortaokul hayatım boyunca dua ediyorum. Allah'ım sesimi duyuyorsan beni Askeri Kuleli Lisesi'ne al. Çalışıyorum, çabalıyorum, bilmem ne yapıyorum. Her teşekkür, takdir falan getiriyorum okuldan. Gittik, Kuleli sınavına girdik. Koşuyoruz. Sınav fena geçmedi. Almadılar beni. Ya ben bir sarsıldım. Böyle içimdeki Allah affetsin Tanrı inancı sarsıldı. Dedim ki ya ben her akşam dua ediyorum. Ve Tanrı benim dualarıma ya kulak vermiyor ya da dedim ve bir an böyle büyük şüpheye düştüm kendi içimde. Ben Tanrı'ya inanıyorum ama Tanrı bana inanmıyor dedim içimden. Sonra yılları kovaladı. Bir baktım benim devremde girenler birbirini tutukluyor. Onlar onları tutukluyor, öbürleri öbürlerini tutukluyor. Onlar öbürlerini Ergenekoncu diye tutukluyor, öbürleri çıkıyor bunlar Fethullahçı diye. Dedim ki ya her işte bir hayır varmış. Yani bazen kaybettiklerimiz ilk bize çok sert gelebiliyor. Çok böyle bir kırabiliyor. Tüm hayatımızı etkileyebiliyor ama sonrasında onların kattıkları da farklı şeyler olabiliyor hayatlarımıza, bizlere. Allah'ım teşekkür ederim dedim ya. İyi ki ben askeri liseye girmemişim. İyi ki asker olmamışım. Gazeteci olmuşum. İnsanlara yapılan haksızlıkları gündeme getirmek için savaşlara gitmişim. Türkiye'de bir sürü iş yapmışım. Başıma gelmeyen kalmamış. Çok teşekkür ederim dedim. Senin Tanrı'ya inanman önemli değil. Tanrı sana inanıyor mu kardeşim? O önemli. Tabii kaybetmeyi de bileceksin. Adabıyla kaybedeceksin. Şimdi mesela en son bu seçimlerde, yerel seçimlerde bakıyorum muhalefette
Hiç kimsenin keyfi yok. Öyle bir heyecanı yok. Gidelim sandık başına duralım, nöbet tutalım, bilmem ne yapalım. Bizim adam şöyle yapacak, bizim adam böyle yapacak diye bir hevesi yok. Gazı kaçmış kola gibi. Niye peki gazı kaçmış kola gibi? Çünkü kardeşim son seçimlerde Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığını kaybetmekle kalmadı. İnsanların içindeki mücadele hırsını da kaybettirdi. Yani yenilirsin. Dersin ki olmadı dersin, mücadele ettik dersin. Bize oy verenlere teşekkür ederiz dersin. Bundan sonra daha iyisini yapacağız dersin. Daha çok mücadele edeceğiz dersin. Çıkarsın bir seni destekleyen insanlara karşı sorumluluğundur bir şey söylersin. Ne oldu? Muharrem İnce ortadan kayboldu. Nereye kayboldu bilmiyoruz abi. 1000 tane komplo teorisi. Yok şöyle oldu da yok böyle oldu. Yok kaçırıldı da yok bilmem ne yaptı. Ne olursa olsun o kadar berbat kaybetti ki insanların içindeki muhalefetin içindeki kazanma duygusunu yıktı geçti. Lakayt bir mesaj. Adam kazandı. Kaybetmenin de bir adabı vardır ya. Sana inanan yüzlerce, binlerce kişi var, milyonlarca kişi var. Oy vermişler, şey yapmışlar. Ve sen kaybediyorsun. Sonra ortalıktan pır toz oluyorsun. Eğer Muharrem İnce çıkıp adam gibi biz kaybettik ama daha iyi kazanacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız deseydi şu anda CHP'nin genel başkanıydı. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bile olamadı. Bileceksin abi kaybetmeyi. Barack Obama adam böyle Chicago'da valiliği bile kazanamıyor. O kadar kötü kaybediyor ki. Fakat inat ediyor. Diyor ki çalışacağım, daha iyi olacağım, daha iyi yapacağım. Ve de kazanıyor, yapıyor. Bakın abi. Yani Süleyman Demirel, Bülent Ecevit. Bir 12 Eylül, 13 Eylül 1980'i düşünün. Tutuklanıp götürülüyorlar. Ne oldu sonra ama? Kendi duruşlarıyla en azından başbakan oldular, cumhurbaşkanı oldular. Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı kaybettiğinde evet abi adam kazandı bize bitti mi gitti mi dedi. Gitti çalıştı uğraştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Uğraştı didindi sevme hiç önemli değil. Ve sıfırdan yeniden bir kariyer yarattı. Bir siyasetin içinde bir parti kurdu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Bizde kaybeden abi hemen başkasını suçluyor. Hep karşıdaki suçlu. Kimse suçu kendisinde aramıyor. Kimse şöyle güzel bir şekilde yenilmiyor. Güzel bir şekilde yenilemeyince de kimse ders çıkartmıyor. Ders çıkartmayınca da yenil babam yenil, yenil babam yenil. Neden bunu anlatıyorum? Mesela burada Teksas'ta Beto lakaplı bir demokrat genç bir aday var. Geçen seçimlerde senato için. Adam uğraştı didindi kazanamadı. Zaten Teksas'tan demokratların çıkması büyük mucizeydi ama adamın yarışta olması bile büyük mucizeydi. Fakat adam o kadar güzel kaybetti ki şu anda 2020'de demokratların başkan adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yani diyeceğim o ki bir şey kaybettiğiniz zaman dünyanın sonu değil. İster siyasette ol, ister hayatta ol, ister iş dünyasında ol. İyi bir şeyin bitmesi Mevlana'nın sözüdür bu. Daha iyi bir şeyin başlayacağını gösteriyor. Fakat nasıl bitirdiğin önemli. Şimdi bu başarıya endeksi dünyada bir iş yerinden ayrıldın mı? Dünya bitiyor, kararıyor, karalar bağlanıyor. Sanki dünyanın sonu geldi. Birisinden ayrılıyorsun, o da öyle. Aptal diyeceksin, sen de ne kadar iyimsersin. Bilmiyorum, başka bir alternatif bir hakkımız var mı iyimser olmaktan başka? Kaybetmek üzerine Amoros Peros adında bir film çekilmişti. Inarritu çekti bunu. Yıllar önce. Filmde herkes en sevdiği şeyi kaybediyor. Manken var. Güzeller güzeli manken bacağını kaybediyor. Birisi var. Köpekleri seviyor dilenci, köpeğini kaybediyor. Herkes en sevdiği şeyi kaybediyor. Filmin sonunda bir yazı çıkıyor. Benim hayatıma çok damga vurmuştur. Diyor ki biz biraz da kaybettiklerimiziz diyor. Öyle sadece kazandıklarımız değiliz. Belki de o yüzden bu Ahu hikayesi çok kişiyi etkiledi. Çok kişinin damarına dokundu. Ama öyle. Belki de ben o duyguyu o zaman yaşamasam bugün belki de kendimi ifade etmede bu kadar cesur, hatta risk alan bir insan olmayacaktım. O yüzden evet, kayıplara üzülelim, kızalım, kırılalım, kırıklıkları cebimizde, kalbimizde de taşıyalım. Ama tüm hayatımızı belirlemesine de izin vermeyelim.
Hep önümüze bakalım, önümüze bakmak gerekiyor. Rahmetli Birand'ın lafıydı, takılma derdi geceye, geçmişe. Önümüze bakalım. Devam et, ileriye doğru devam et derdi. Gerçekten de devam etmek bence çok önemli. Yol ayrımına geldim. Adam dedi ki rehber bekle beni dedi yol ayrımında. Bekleyeceğim, o kadar da aptal değilim. Kafadan gidiyormuşum ben böyle ormanın içinde. Nereye bilmiyorum, takılıyoruz. Yüreğinin götürdüğü yere git, var ya öyle. Uyduruktan teyyare şeyler yazarlar böyle hani. Ben de böyle bir iş yapmak istiyorum ya. Yaşam koçu. Benim emeklilik projem. Böyle akıl vereceğim herkese. Sen onu yap, o bunu yapmasın. Sen çekil oradan. Renk koçu ve nefes koçu alt birimleri de var bunun. Lisansı orada yapıyorsun. Yaşam koçu profesörü gibi oluyor bu işin. Güzelliğe bakın ya. Abi neredeyim ben? Nereye düştüm ben ya? Neredeyim ben? Tarkan'ın kulaklarını çınlatalım. Şu güzelliğe bakın ya arkadaşlar. Aman Allah'ım. Film gibi yani, bir kartpostalın içine düştüm herhalde. Vay 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 vay. Vay anasına sayın seyirciler. Geçen Bodrum'da yürüyüş yaptık, kaybolduk. Rehber kaybetti bizi. Neredeyiz diyorum, bilmiyoruz diyor. Nasıl bilmiyoruz dedim ya. Ta. Şuradan buraya kadar yürüdük. Şöyle. Şuraya. Evet, işte burada kaybolduk. Nereden çıkacağız dedim. Deniz şurada gözüküyor dedi. Bakıyoruz aşağımız uçurum, sağımız arı kovanları. Git kaybolduk yani, bayağı panik atak yaşadık. Arı kovanları var, yola çıkamıyoruz. Arasından geçelim diyorum. Arı saldırırsa diyor ölürüz diyor. Ölür müsün, öldürür müsün? Geçen günde Mustafa Oğuz, Mehmet Yılmaz ve Zafer Mutlu'yla Connecticut'ta bir yürüyüş yaptık. Orada da böyle bir park var ama sonbaharda, o da ayrı bir güzel. Bak biraz göstereyim size. Girişte diyorlar ki ayılara dikkat edin. Nedir, neye dikkat edeceğiz? Siyah ayılar varmış. Ayı çıkınca bağırın diyor, kaçmayın diyor. Ağaca tırmanmayın diyor. Dedik abi ne yapıyoruz, ne ayısı ya? Bir dakika ya, yürüyüşe geldik biz buraya. Bağıra yürüdük. Aa! Sağ salim vardık neyse ki. Evet, bugün de yavaş yavaş bir programı bitirmenin zamanı geldi. Bugün de ne yazık ki Adana'ya gidemedik. Gitseydik iyi olurdu yani, Adana'ya gideydik. Bir Adana kebap yerdik. Neler de var yapacak. Çok şey var. Belki bir dahakine artık. Kalın sağlıcakla.